Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Bugün güzel kareler çektim sizler için, güzel görüntüler. İnşallah eğlenceli bir video olur. Konumuz ne mi? Ekşi Sözlük. Bugün Ekşi Sözlük'te neler paylaşılmış? Çünkü İngiltere ile ilgili bir sürü paylaşımlar var. Bayağı popüler oldu diyorum ya İngiltere son zamanlarda. İngiltere ile ilgili de oldukça fazla paylaşım var Ekşi Sözlük'te. Ben bunlardan birkaçını size değerlendireceğim, birkaçını okuyacağım ve onunla ilgili kendi görüşlerimi sunarak değerlendireceğim. Eğlenceli bir video olacağını tahmin ediyorum. Lütfen izlemeye devam edin. Ekşi Sözlüğe şöyle bir baktığım zaman aslında birkaç tane şey gördüm. Bir sürü paylaşım var. Çoğu eskiydi. Eskileri dikkate almadım. Pandemi döneminde olanları da dikkate almadım. Biliyorsunuz eleştirinin en kolayı aslında kötü eleştiri. Çünkü daha çok yankı uyandırıyor. İyi eleştiriyi genelde kimse okumuyor herhalde. Eskiden yapılmış olan paylaşımlarda oldukça fazla kötü eleştiri var. Ben kötü eleştirilerden bahsetmek istemiyorum. Çünkü iyileri okurken zaten göreceksiniz ki benim yorumlarım da hep iyi yönde. En başta başlayacağım. Yurtta sulh, cihanda sulhün paylaşımı. Haydi başlayalım okumaya. Öncelikle God Bless Queen diyerek sözlerime başlıyorum demiş. Yurtta sulh, cihanda sulh. Covid-19 salgını sırasında yaşadıklarımızdan bahsetmiş. Bu konu benim için çok önemli aslında. Tamamen birbirine zıt iki kesim vardı bu konuyla ilgili. Ben aslında Covid döneminde salgının yani bu pandeminin çok iyi idare edildiğini düşünüyorum. Çünkü şimdi okuyalım buradan. 3 kez karantina yönetimine giren ülke, karantina kapsamında gıda satışı yapan işletmeler haricindeki bütün iş yerlerini kapattı. Hem de 2 kez uzun, 1 kez kısa dönem. Restoranlar için ise sadece paket servisine izin veriliyor idi. Hasta bilgileri, vaka sayıları düzgün bir şekilde verildi. Bununla birlikte iş yeri sahiplerine kira yardımı, çalışanlara maaşlarının %80'i ödendi. Tabii bu arada pandemi süresince bu %80 maaş yardımını alanlar devlete vergilerini ödeyerek düzgün çalışmış olanlar. Vergilerini vermişler, bilançolarını, hesaplarını doğru çıkarmışlar ve dolayısıyla devletten de yardım alabilmişler. Ama kaçak çalışanlar, vergilerini beyan etmeyip düşük gelir gösterenler, vergilendirilmemiş nakit satış yapanlar tabii bu yardımlardan düzgün olarak faydalanamadı. Gelelim diğer kısmına. Demiş ki 32 yıldır vatandaşlığını yaptığım, hem zorunlu askerlik hem polis memurluğu yaptığım devletim bana bir kere bile dönüp sormadı diyor. Bir şeye ihtiyacım var mı diye. Ama bir yıldır burada yaşadığım İngiliz devleti doğan çocuğumun hiçbir talepte bulunmamıza rağmen 2-3 paket bebek bezini, bir çuval bebek kıyafeti, eşime sen ne olsasın psikolojim bozulmasın diye hijyenik bakım ürünlerini, hijyenik ve kozmetik bakım ürünlerini olma bebek arabası gönderdi diyor. Biz o ürünleri diyor iade ettik, ihtiyacımız yok, ihtiyacı olan birine verilsin diye. Ama diyor bunu da gönül rahatlığıyla yaptık çünkü biliyoruz ki hiç kimse bunlar üzerinden rant sağlamayacak, eşine, dostuna, tanıdığına vermeyecek. Çok doğru. Gerçekten buradaki yardım kuruluşları kendilerine menfaat sağlamıyor. Bakın burada charity'ler var. Charity'ler ihtiyaç fazlalarını topluyorlar ve dükkanların önüne kapılarına bırakabilirsiniz. Hiç kimse onlara dokunmuyor. Kapının aslında her evin kapısının önüne bırakılan, çöpe atılmayıp kapının önüne bırakılan ihtiyaç fazlası eşyalar var. O evin artık bizim ihtiyacımız yok, bir başkası kullansın diye bıraktığı çocuk oyuncakları, arabalar,
koltuklar, aklınıza ne gelirse her türlü eşyayı kapının önüne bırakabiliyorsun ve ihtiyacı olan insanlar onu evlerine götürebiliyor. Bu ben de olabilirim. Benim de ihtiyacım varsa ben de alabilirim. Hiç kimse ne kötü gözle bakıyor. Bu bir yardımlaşma şekli. İşte elin gavuru dediğiniz insanlar hani yapmaz dersiniz ya. Burada bu sistem çok güzel işliyor. Aynı şekilde charity kuruluşu, yani vakıf adı altında, vakıf yardım kuruluşu adı altında kurulmuş kuruluşlar ise yaptıkları, çünkü bağış alıyorlar bu kuruluşlar. Bunları yıkıyorlar. Onlara bıraktığınız eskimiş eşyaları, malzemeleri falan yıkıyorlar. Temizliyorlar, ütülüyorlar. Tekrar askılara asıp resmen bir şey gibi, dükkan gibi satıyorlar. Bir gelir elde ediyorlar. Elde ettikleri gelirin %25'i charity kuruluşuna ait. Devlet onun adını koymuş zaten. Adamın çalmasına gerek yok. Devam ediyorum. Ücretsiz test kitlerimizi evimize teslim etti. Bu şeyi çok güzel anlamış. Bak, çok yeni gelmiş olmalarına rağmen bunu çok güzel anlamış. Diyor ki kimisi çıkıp evet hepimiz sorumluyuz, tüm ülke beraber mücadele edeceğiz diye tweetler vermesine rağmen diyor İngiliz devleti hayır, bu hastalıkla mücadele bizim görevimiz ve sorumluluğumuz. Siz sadece maskenizi eksik etmeyin, sosyal mesafenizi koruyun ve bol bol ellerinizi yıkayın. Bunları yaparsanız sokakta da gezebilirsiniz, alışveriş de yapabilirsiniz. Kimsenin özgürlüğünü kısıtlamayız diyor. Toplum bilincinden kaynaklanıyor işte. Bunu çok güzel tespit etmiş kısa sürede. Toplum bilincinden kaynaklanıyor. İnsanlar birbirlerini uyarıyorlar yanlış bir şey yapıldığı zaman. Fakat hiç kimse kimsenin de kişisel özgürlüklerine müdahale etmiyor. Bir tane daha bir şey okuyorum şimdi. Gelmeyen Hollandalıyı bekleyen. Nasıl bir isim bilmiyorum ama diyor ki bugün çok değişik bir şey yaşadım. Bir çayın fiyatını yanlış okudum ve sepetime koydum. Kasaya geldiğimde diyor çayın fiyatını 3 pound olarak okudu. Ben de yardım butonuna baktım. Görevliyi çağırdım. Ben böyle almak istemiyordum. İşte daha ucuz zannediyordum. Kaç pound zannediyordunuz dedi diyor. 1.80. Tamam öyleyse ben size 1.80 yapayım dedi diyor. Gerçekten böyle bir şey benim de başıma geldi. Yanlış yerleştirdikleri için kabahatin onlarda olduğunun bilincinde olarak ürünü sizin tahmin ettiğiniz fiyattan satın alabiliyorsunuz. Yani böyle bir şey. Çünkü onların sorumluluğunda benim aldığım ürün yanlış yerleştirmişlerdi. Yani işte atıyorum 5 poundlık değil de 2 poundlık ürünlerin arasına koymuşlardı. Onların hatası olduğu için ve ben de gösterdim. Onların hatası olduğu için öyle ucuz almıştım. Evet, sistem böyle. Evet, ben hep videolarımda diyorum ya, burada bir sistem var. Sisteme alışınca sistemin dışına çıkmak istemiyorsunuz. Aslında bu sistem meselesiyle ilgili bir sürü örnek verebilirim. Sadece şu anda konuştuğumuz bir market örneği ama sisteme alıştığın zaman onun dışına çıkmayı düşünmüyor insanlar zaten. Benim mesela bu sistemli çalışmakla, sistemle veya sistemli yaşamla ilgili değiştirdiğim şeylerden bir tanesi mesela randevu sistemine alıştım. Randevusuz hiçbir yere gitmiyorsun. İnsanlar sana ona göre randevu ayarlıyorlar ve o randevuya gidiyorsun. Benim işim hep çok yoğun olduğu için randevuya uyamıyordum, bir türlü yapamıyordum. Şimdi öyle bir alıştım ki randevusuz birisi bana geldiği zaman ben sinirleniyorum. Onu bırakın, telefon için bile randevu alıyoruz. Mesaj atıp siz acaba konuşmaya müsait misiniz? Evet müsaitim, tamam o zaman telefonlaşıyoruz falan. Yani
Sisteme böyle alışıyorsunuz arkadaşlar. Hadi bir başkasını daha okuyalım şimdi. Evet, bir yorum daha okumak istiyorum. Bir paylaşım daha okumak istiyorum şimdi. GL Master, Jill Master diyelim. Arkadaşlar diyor, yurt dışında yaşadığınız ülkenin şikayet edilecek yanları olabilir. Bunu paylaşmanız da normal ve kimseyi rahatsız etmez. Ama entrenizi burayı kimse cennet zannetmesin. Kalın kaldığınız yerde buraya gelmeyin. Türkiye'nin kıymetini bilin diye bitirirseniz Türkiye'de zor şartlar altında yaşayan vatandaşlar da haklı olarak sizin validenizin ve eşinizin kulaklığını bol bol çınlatırlar demiş. Pek bilinmeyenli sorular değil bunlar. Bu olayları cevaplandırmak için, doğru cevaplandırmak için bir sürü şeyi birlikte ele almak gerekiyor tabii. Diyor ki, bak mesela ben Hollanda'da yaşıyorum diyor. Geçen hafta bahçeyi biraz düzelttim ve çöp konteynerimi dolduracak kadar organik çöp çıktı. En çok ihtiyaç duyduğum hafta çöpüm toplanmadığı için mutfak çöpümü bile çöp konteynerime koyamadım. Diyor ki, aman yani ne büyük dert. Ben şimdi bunu diyor paylaşırsam diyor şey olmaz mı? Ayıp olmaz mı diyor. Çok doğru söylüyor. Benim yaşadığım bu durum, the problems. Ben bunları Hollandalı arkadaşımla konuşurken anlatırım. Ama bir yandan sel, bir yandan orman yangını, bir yandan ekonomik kriz, bir yandan Afgan ve Suriyeliler, bir yandan terör, bir yandan kadın cinayetleri boğuşan Türkiye'deki arkadaşlarıma anlatmam, utanırım diyor. Kaldı ki memnun değilsen Türkiye'ye gitmek çok zor değil. 40 yaşındaki insanlar dilini bile bilmedikleri Almanya'da kendilerine sıfırdan hayat kurabiliyorlarsa siz de Türkiye'ye geri dönüp kendinize yeni bir hayat kurabilirsiniz. Yani bence de böyle. Bence de böyle. Kötü yorumlar yapmanın kimseye bir faydası yok. Herkes kendi şartlarını kendisi kuruyor sonuçta. Buraya eğer gelip de, yani buraya gurbetçi mantığıyla gelip de para kazanıp ülkeme döneceğim mantığıyla geliyorsanız o zaman gelmeyin. O zaman bir sürü şey size batar. Çünkü burada gerçekten sisteme girmeniz lazım. Bakın, seneler önce benim başıma gelen bir şeyi anlatayım. Sigortalı olarak çalışmıyordum ve o dönemde sigortalı değildim. Kredi için başvurdum. Bana kredi vermediler. Halbuki gelirim vardı. Yani bankamda da para vardı falan filan. Ama devletten yardım alan, haftada 80 pound mu 100 pound mu ne devletten yardım alan birine o miktarda krediyi verdiler. Burada sisteme girmek öyle bir şey. Sisteme giriyor isen, muntazam çalışıyor isen, vergini veriyor isen, devlet sana istediğin şeyleri veriyor yavaş yavaş veriyor. İşte bu böyle bir şey. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Keyifle izlediğinizi ümit ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.